Sor hadi sor. Gerçekten sağlıklı uzun yaşam, hayat tarzındaki değişikliklere belirgin şekilde ulaşılabilir bir durum mu? Bir kere sağlıklı uzun yaşam diye bir şey. Yani şöyle. Yani insanların sandığı gibi çok büyük değişiklikler olmuyor. Onu size söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Havuç yemekle domates yemek arasında fark yok. Ya da havuç yemekle salatalık yemek arasında hani aman şunu yedin bunu yedin Mehmet öyle bir şey yok. İşte ekmek yedin, işte susam yemedin ya da simit yemedin böyle bir şey yok. Yani genel olarak şöyle bir davranış var. Eğer bir hayvanı fareler ya da diğer küçük deney hayvanlarına az gıda verirse uzun yaşıyor. Ama insan öyle değil. Yani çünkü insan fare değil. Biz çok daha kompleks genetik yapımız var. Ama şöyle bir şey var. Obez olup uzun yaşayan yok. O bir kriter. Ama şöyle bir şey var. Zayıf olup da uzun yaşayan da yok. Yani buradan şu anlaşılıyor. Normal kilo, 5 kilo artısı ve eksisi hiçbir şey değiştirmiyor. Bunu bilin. Yani sizin ideal kilonuz 75. 70 ile 80 arası hiçbir şey değişmiyor bir kere. Yani overweightlerde hiç sorun yok. Yani balık eti olmakta. Ama birazcık ince olmakta da sorun yok. Ama 5 kiloya aşıp 8 kilo 10 kilo daha zayıfsan normal kilondan o zaman sorun çıkıyor. Artı olarak da sorun çıkıyor. Demek ki artı eksi 5'te bir sorun yok. Bu bir. Onu cebinize koyun. 2. Sebze yemek daha avantajlı. Sebze mi meyve mi desen sebzeyi seçerdim. Çünkü meyve şekerli kesinlikle sorun çıkarıyor. Mesela bir tane karpuz yemek normal değil yani. Anam o kadar fruktoz adam öldürür. Ya da 1 kilo bal yemek yani. Hastalık yani. Bu da şey değil. Renkli gıdalar iyi. Yani renkli gıda işte domatestir, işte havuçtur. Renk çok önemli işte. Siyah renk, kara duttur, mara duttur bak öyle şeyler iyi. Bir de son olarak su. Bir insan günde en az 2,5 litre, 3 litre su içmeli yazın. Yani su çünkü gerçekten deriyi çok değiştiriyor. Vücut %60-65 su. Su tutuyorsun yani derinin daha canlı ve diri görünmesini sağlıyor. Bir de kollajenin. Kollajen de proteinde oluşuyor. Onun için en önemli bir şey söyleyeceğim genç kalmak için. Aşırı kilo vermeyeceksin. Mesela şu çok büyük bir saçmalık. 100 kilo olup 70'e dönmek. Çünkü ne oluyorsun? Bütün vücut yağını kaybediyor. Proteini kaybediyor. Kolajeni de sarkıyorsun. Ve o kolajen yerine bir daha gelmiyor. Onun için asla aşırı kilo alıp vermeyeceksin. Mesela senin ideal kilon kaç? 70 korumaya çalışacaksın. Hani alıp verirsen ya saç kalır. Çünkü saç protein. Deri protein. Kolajen protein. Bu sefer saçın da gider. Mesela onun için uzun süreli bu diyetlerde ya da bu şeyler var ya kilo iğneleri var. Adam kilo iğnesini yapıyor. %70'e bir düşünüyor. Saçlar gitmiş, dökülmüş. Kel kalıyor mesela. Sakal gidiyor, beyazlıyor falan filan. Ondan sonra vücut çöküyor, burun çöküyor, kulaklar çöküyor, kollajenin gidiyor. Gözler içe doğru gidiyor, diriliğin gidiyor. Yani buradaki en önemli şey demek ki kilo alıp vermek iyi bir şey değil. Bir de sıfır beden olmayacaksın. Çünkü sıfır beden olduğun zaman rezervini küçültüyorsun. Yani yumurtalıklarda erken gidiyor, göçüyor o zaman. Daha erken çöküyorsun. Kemik kitlen daha hızlı azalıyor. Ben her zaman şunu şey yapıyorum. Bir de kadınlar ve erkekler için bir şey var. Erkeklerin diyetinde karbonhidrat olacak. Erkeklerin vücudu tahılı çok iyi tolere ediyor. Yani kuru fasulye ve nohut, kompleks karbonhidrat çok iyi. Kadınlar da yağı çok iyi tolere ediyor. Mesela kadınlar zeytinyağı salata yemesi çok iyi bir şey. Onun için kadınların vücudu yağı tolere ediyor. Biraz hafif yağ dokusu olacak vücutlarında, cilt altı. Erkekler de karbonhidrat ama kompleks karbonhidrat alacaklar. Sor hadi sor.